Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Hem çok kolay hem de çok hafif bir tatlı hazırlayacağız. Üstelik petibör ve puding kullanacağız. Öncelikle petibörlerimizi tabanımıza dizmekle başlayalım. Ben bugün iki çeşit kakaolu ve sade olarak kullandım. Sizler dilerseniz tek çeşit de kullanabilirsiniz. Finalde de göreceğiniz gibi ben böyle biraz renk ahengi olsun istedim. Altına sade petibör bisküvilerimi 4 tane olacak kalınlıkta, 4 tane olacak ende diziyorum. Sizler bu videoda kullandığım malzemenin yarısını kullanarak yarım ölçüde yapabilirsiniz. Alta sade olan tabana dizdim. Üstüne de aynı şekilde süte bandırarak dizdiğim kakaolu petibörlerimle birlikte alt tabanımı tamamlıyorum. Muhallebiyi pişirmek için iki tane pudinge ihtiyacımız var. İstediğiniz meyveli ya da bal bademli, muzlu ya da sade vanilyalı olarak puding kullanabilirsiniz. Ben bugün iki çeşitle yapacağım. Arkasında yazan ibaredeki sütü kullandım. Yani benimki toplamda 1200 mililitre kadar süt istedi. 2 paket pudingin karşılığı. Sizler de arkasında yazan süte itibar edin. 2 yemek kaşığı kadar nişasta kıvam vermesi için ekliyorum. Arkasında yazan sütün miktarı 1200 mililitre sütü de içine ilave edip hızlıca karıştırıp ocağa alacağım. Kıvam alana kadar pişireceğim. Pudingi pişirmeyi tamamladım. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde koyulaşmış. Şimdi evde varsa, elinizde varsa 50 gram kadar beyaz çikolata içine ilave edebilirsiniz. Çok güzel bir lezzet ve kıvamında bir tokluk verecektir. Ama yoksa da 50 gram kadar, yani 2 yemek kaşığı kadar tereyağı da ilave edebilirsiniz. Kalan sade petibör bisküvilerimi içine kırıyorum ve hızlıca karıştıracağım. Tamamen pürüzsüz kıvama gelene kadar blenderdan geçireceğim daha sonra. Bu benim ilk defa denediğim bir teknik. Çok da beğendim. Çünkü hem kıvam veriyor hem de muhallebi çok güzel bir şekilde lezzetleniyor petibörün içindeki malzemeyle birlikte. Bunu çikolatalı puding ve çikolatalı kakaolu petibörle de yapabilirsiniz. Tamamen sizin damak tadınıza hitap edecek, şekillenebilecek bir tarif. Bu tarif için toplamda 2 paket kadar bisküvi kullandım. Tabanına ve içine tamamen kullandığım bisküvi miktarı 2 pakettir. Gördüğünüz gibi 2-3 kepçe kadar böyle bir arasına kremadan koyuyorum, muhallebiden koyuyorum ve kalan kakaolu petibör bisküvilerimi de son kat, son taban katı olarak arasına dizeceğim. Burada dizdiğim bisküvileri süte batırmadım. Çünkü sıcak bir muhallebinin arasında kalacağı için zaten yeterince nemlenecek. Finalde de çatalla keserken görebileceksiniz. Son kat tabanımı dizdikten sonra kalan muhallebiyi hızlı bir şekilde üzerine döküyorum ve üzerine düzledikten sonra önce oda ısısında, daha sonra da buzdolabında tamamen soğuyup kıvam alana kadar. Bu bir gece olursa çok iyi olur ama vaktiniz yoksa 4 saatte de istediğiniz kıvama ulaşıyor. Ben bir gece boyunca buzdolabında beklettim. Ertesi gün üzerini süsleyerek servis yaptım. Ve ertesi günkü hali tam da bu şekilde, çok güzel bir şekilde kıvam almıştı. Ama böyle taş gibi de değil. Böyle bir bıçakla keserken ya da işte çatalla alırken göreceksiniz. O muhteşem kıvamını göstermeye, çok yakından göstermeye çalışacağım. Altında o sade ve kakaolu bisküvi ahengi, renk ahengi çok güzel oldu.
Üzerini istediğiniz gibi bir meyveyle şenlendirebilirsiniz. Evimde muz vardı, muzla yaptım. İsterseniz çilekle ya da sadece bir çikolata sosu dökerek ya da sadece bir ganaj gezdirerek de bu pastayı servis yapabilirsiniz. Dediğim gibi evinizdeki malzemeyle, damağınızın lezzetiyle şekillenebilecek harika bir pasta tekniği bence. Üzerine hazır karamelli sosla birlikte süsledim ve şöyle bir bıçakla keseceğim, servis yapacağım. Üzerine hazır olarak satılan karamel soslarıyla süsledim dedim. Ama dilerseniz siz evde karamel sosu çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. 2 kaşık 2 yemek kaşığı şekeri tavada önce eritir. Sonra içine yarım çay bardağı kadar krema ekler. Bir kaşık da tereyağı ekleyerek aynı bu şekilde karamel sos hazırlayabilirsiniz. Karamel sosu yapmak için kalın bir tava ve kısık bir ateş kullanın. İçine çok fazla demir kaşık sokmayın. Daha önce karamel tarifleri paylaşmıştım, kanalımda var. Dilerseniz karamelin o kısa tarifini de açıklamalar kısmına yazarak sizlere ışık tutabilir. Kolayca kesilen ve servisi muazzam. Dediğim gibi hiçbir şekilde böyle bir tabakta yan yatma, çamura batma olmadan nefis bir tarif. Çok kolay, çok pratik, tam bir yaz tarifi. İnşallah sizler de bu lezzetli tarifi denersiniz ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizlerle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.